8'de Sağlık'ta bugün konuğumuz Doktor Nedim Ardıç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün kaş hekiminden bahsedeceğiz. Öncelikle şunu soralım hocam. Kaş hekiminde başarı oranı nedir? Kaş hekiminde doğru hazırlık yapıldığı müddetçe greflerin doğru çıkartılması, greflerin doğru seçilmesi ve hastanın doğru seçilmesi durumunda başarı oranı %100'e yakındır. Önemli olan saç ekimi gibi kaş ekimi öncesi çok iyi bir hazırlık yapılması lazım. Özellikle kaş ekimi yapılan hastalarda çok seçici davranmak lazım. Çünkü kaş, saç gibi çok böyle kolay yapılabilecek ya da çok pozitif sonuç alınabilecek bir durum değil. Çünkü saçlarda tek bir açı vardır. O açıyı yakalarsınız, hep o açıda saçları ekersiniz ve iyi sonuç alırsınız. Ama kaşta öyle değil. Kaşta biraz daha yüzeye ekmek lazım. Açıyı çok yaklaşık 15-20 dereceyle yapmak lazım. Ve her kaşın her bölgesinde farklı farklı açı vereceği için biraz daha titiz, biraz daha dikkatli davranmak lazım. Ama eğer ki doğru ve titiz davranılırsa ve hasta doğru seçilirse başarı çok yüksektir. %100'e yakın bir başarı var diyebiliriz. Aslında şimdi kaş ekimi ile saç ekimi arasındaki farktan bahsetmiş oldunuz. Doğru mu hocam? Evet. Tam olarak da. Peki hocam kaş ekiminde yapılan hatalar nelerdir? Şimdi kaş ekiminde en çok yapılan hatalar kaş dökülmesinin sebebine ait olan hatalardır. Mesela en çok hipotiroidide kaş dökülmesi olur. Artı bunun yanında bir takım metabolik hastalıklarda çok ciddi kaş dökülmesi olur. Bu tip hastalara siz kaş ekerseniz dahi bunlar dökülecektir. O yüzden hastaki metabolik bir nedeni ortada kaldırmadan ya da metabolik nedeni bilmeden hastaya kaş ekmemek lazım. O nedenle kaş ekimindeki dikkat aynı saç gibi önemli şey hazırlık aşamasında yapılacak dikkatli hasta seçimidir. Hastane tetkiklerini yapacaksınız, özgeçmişini, soy geçmişini, hastalık hikayesini çok iyi dinleyeceksiniz ve hastayı çok iyi seçeceksiniz ve ona göre karar vereceksiniz. Öyle her gelene ben kaş istiyorum diye kaş ekemezsiniz. O zaman da başarısız olursunuz. Kesinlikle. Bu ekimin sonrasındaki süreçte önemli şeylerden biri de işe dönüş. Evet. Bu hasta hatta danışan diyelim ne zaman işe dönebilir hocam? Şimdi kaş ekimi de saç ekimi gibi öyle bir günde yapılıyor ama işe dönüş hemen bir gün sonra olmuyor. Sonuçta travmatik bir uygulama ve kaş dediğimiz şey yüzümün tam ortasında böyle sosyal hayatta en çok dikkat çeken şeyden birisi. Ama genellikle çıkartılan grefler çok küçük olursa, yapılan travma az olursa ve hastaya operasyon sırasında kullandığımız ekipmanlar ne kadar mikro cerrahi uygun olursa hasta o kadar kısa sürede işine dönebilir. Ama genel prensip olarak kaş ektiren bir hastanın bir hafta boyunca onun belli olacağını bilecek ve bir haftadan sonra artık o anlaşılmaz bir hale geldiğinde işine dönebilir. Ama diyelim ki bu sosyal hayatta kendi estetik görüntüsünü önemsemiyorsa bir gün sonra bile işine dönebilir. Hocam peki kadınlarda kaş ekimi sıklığı nedir? Başarı oranı nedir? Kadınlarda kaş ekimi sıklığı eskiden çok fazla değildi. Daha çok insanlar permanent make-up, dövme yaptırıyorlardı ama günümüzde onun doğal olmaması. Artı kaş sadece estetik bir aksesuar değil. Sonuçta bizim gözümüzü korumak için çok ciddi bir tampon. Düşün çok aşırı terleyen bir insanın terden gözünü koruyan en önemli şey kaştır. Yani kaş sadece orada estetik bir aksesuar olarak durmuyor. O nedenle artık eskisi gibi daha çok make-up değil de kaş ekimi tercih edilmeye başlandı. Bunun da sebebi şu, bundan 5 yıl önce, 10 yıl önce ya da 5-6 yıl önce yaptığımız kaş ekimlerinde çıkarttığımız grefler biraz daha büyüktü. Kullandığımız o cerrahi malzemeler biraz daha kabaydı ve ne kadar iyi çalışsak çalışalım kaş ekimi belli oluyordu. Ama artık günümüzde kaş ekimi belli olmuyor. Yani kaş ektiren insana siz kaş ektirdiniz gibi bir görüntüsü olmadığı için çok daha fazla sıklıkla kadınlar, özellikle kadınlar kaş ektirmeye başladılar. Tabii saç ekimiyle mukayese ettiğimizde 100 hastadan üzerinin değerlendirdiğimizde yaklaşık %5 ve 6 oranında kaş ekimi yapıyoruz. Hocam kaş ekiminde saçta mesela prova yapıyordunuz uygun olanı. Öncesinde hattı belirliyordunuz ya, kaşta da yine aynı şey oluyor herhalde değil mi? Kaş ekimi daha zor, daha titiz yapılması gereken bir şey. Genellikle kaş ekimindeki yaklaşımla saç ekiminde yaklaşımımız biraz daha farklı. Farklı oluyor. Saç ekiminde yüz estetiği tamamlayan bir saç çizgisi oluşturuyoruz ve Evet, genellikle hocam. bunu biz oluşturuyoruz. Çünkü bir şeyimiz eksik olduğunda biz insanlar abartılıyı istiyoruz. Yani doğal olmayan bir şey de isteyebiliyoruz. O nedenle saç ekiminde asla ve asla saç çizgisini ben prensip olarak hastaya bırakmıyorum. Daha çok bunu ben karar veriyorum ama hastanın olurunu alıyorum. Ama kaş ekiminde öyle değil. Kaş ekiminde hastaya şunu söylüyorum. Sen neyi istiyorsan kendin çiz, sen çizdiğini ben yapayım.
O bölgeyi Tabii, biz güzel bir bir şekilde doldurayım. ekelim. Ya da şöyle oluyor, daha çok make-up daha önce yaptırmış olan hastalar oluyor. Evet. Genelde diyor ki hocam şu make-up'ın birebir aynısını yap diyor, onu yapıyoruz. Hasta diyor ki hayır hocam ben sizin yapmanızı istiyorum diyorsa biz onu çiziyoruz, boyuyoruz, gösteriyoruz. Olurunu alıyoruz, onu resimliyoruz ve onun onayını aldıktan sonra yapıyoruz. Çünkü kaş öyle yaptım, değiştireyim diyeceğimiz bir şey öyle değil. bir şey yok. Aynen. Orijinal yani şey gibi görünüyor mu hocam? Yani sonuçta ulaştığınız yer gerçekten orijinal kaş gibi mi oluyor? Şimdi hiçbir şey aslında orijinal gibi olmaz. Ama orijinal çok yakın olur. Kaş yaparken kullandığımız kılların yapısıyla bizim kaşlarımızın kılların yapısı birebir aynı değil. Sonuçta bizim kaşlarımız biraz daha yüzeyel yerleşimlidir. Derin dokuya, biraz daha kanlanması zayıf olan alana yerleşmiştir. Ve genelde kaşlarımız belli bir boyuttan sonra kırılıyorlar. Yani biz uzamadığını düşünüyoruz. Aslında uzuyorlar ama biz yüzümüzü yıkarken veya elimizi yüzümüzü sürerken onlar kırıldıkları için biz onu anlamıyoruz. Ama biz saç nakli yaptığımızda saçtan özellikle bu ense bölgesinden o seçtiğimiz ince kıllara naklettiğimizde onlar o bölgeye adapte olana kadar yaklaşık 1,5-2 yıl boyunca uzuyorlar. Uzadıkları için onları kesmek zorunda kalıyor insanlar. Ama 1,5-2 yıl sonra bölgeye tamamen adapte oluyorlar. Bildiğimiz kaştan birebir aynısı oluyorlar. Yeter ki o kaşları siz böyle dik dik ekmeyin, yani 15 derecelik açıyla yerleştirin ve kaşın estetiğine uygun şekilde yerleştirin. Örneğin medialde biraz daha yukarıya çıkarlar, biraz yatmaya başlar. Yani her bölgesinde farklı bir açıyla yerleştiği için o açıyı çok dikkat ederek yerleştirirseniz ve ekerken kullandığımız grefler, mikro grefler olması durumunda çok doğal gözüküyor. Ama hiçbir zaman birebir aynısı olmuyor. Bunu söylemek lazım. Ama Yani doğru teknik olmadıktan sonra ne yaparsanız zaten uygun sonuç olmuyor. alamaz ama doğru teknik yapsanız da yine de böyle hiçbir zaman orijinal gibi olmuyor. Ama orijinal çok yakın oluyor. En az insanlar anlamıyor. Ama bilen birisi yakından baktığında anlar. Yani orijinal demek hiçbir şekilde anlaşılmaması demek. Ama bilen, kaş hekiminden anlayan birisi ya da daha önce sizi tanıyan birisi böyle yakından baksın, incelesin, onu anlayabilir. Hocam peki kaş ekimini her isteyen kişi yaptırabilir mi? Kadın, erkek? Bunda cinsiyet ayrımı yok. Kadınlara da yapılabiliyor, erkeklere de yapılabiliyor. Ama örneğin kemoterapiye bağlı bir kaş dökülmesi onu yapmıyoruz. Alopesi areataya bağlı bir kaş dökülmesi yapmıyoruz. Bir takım metabolik hastalıklar var. Onlara bağlı meydana gelen kaş dökülmelerinde kaş ekimi yapmıyoruz. Bunun harici her isteyeni kaş ekimi yapılabilir. Bir diğer önemli konu da kalıcılık. Yani bu yapılan işlemi kalıcıdır diyebiliyor muyuz? Şimdi eğer hastayı doğru seçmişsek, eğer onun etiyolojik sebebini bulmuşsak ve onu tedavi etmişsek bunun kalıcı olarak diyebiliriz. Ama diyelim ki demir eksikliğine bağlı da kaş dökülmesi oluyor. Siz bunu araştırmadınız, bunu tespit etmediniz, ona kaş ektiniz, çıkacak ama onlar tutmayacak, dökülecekler. Veyahut da bir hipotiroidiye bağlı bir örnek bir kaş dökülmesi var. Siz ne kadar iyi ekerseniz ekin, ne kadar kanlanması iyi olan alan ekerseniz gene dökülecek. Yeter ki hastayı doğru seçin. Doğru seçerseniz kalıcıdır sevgili hocam. Hocam az önce bahsettik gerçi. Kaşlar ekildiğinde yani saç derisinden alınan kaşlar ekildiğinde Evet. kaş bölgesine saç gibi uzayacak mı diye tekrar sorsam, Şimdi tekrar evet. bir konunun üzerinden geçsek çok kadınlar için çok hassas bir konu sonuçta Doğru. bu. İnsanlar çok rahatsız ediyor bu. Evet. Ve saç ekimi, kaş ekiminde yaşadığımız en büyük sıkıntı aslında bu. Ekilen kaşlar biraz daha kalın oluyor normal kaşlarımızdan. Artı onların aldığımız bölgedeki metabolik yapısıyla kaştaki kıl yapısı birebir aynı değil. Öncelikle ilk aldığımızda onlar uzayacaklardır ve biraz kalın çıkacaklar. Ama zaman içinde kaş dokusuna adapte olana kadar böyle bir sorun yaşayacağız. Yaklaşık 1,5-2 yıl kadar boyunca kaşlarımız uzayacak ve biz onları kesmek zorunda kalacağız. Ama belli bir zaman sonra, 1,5-2 yıl sonra normal o alandaki kaşlar gibi olacakları için artık onlara herhangi bir bakım yapmamıza gerek kalmayacak ve uzayacaklar ama biz onu anlamayacağız. Yüzümüzü yıkarken kırılacaklar mesela. Evet, normalleşecek. Normalleşecek evet. Normal kaşlarımız gibi olacaklar. Peki işlem ne kadar sürüyor hocam? Yani kaç greft yapılıyor? Yani saç ekimiyle karşılaştırıyoruz Evet. madem onu da söyleyelim. Şimdi saç ekimi gibi değil, kaş ekimi biraz daha kısa sürer ama aslında greft sayısına bakıldığı zaman çok daha uzun sürer. Yani biz normalde bizim kaşımızın bir tarafında 150 tane, öteki tarafımızda yaklaşık 150 tane greft var. Yaklaşık 300 civarında
saç teli var diye hesaplayabilirsiniz. Tabii bu kaşın kanlılığına göre, rengine göre değişmekle beraber ortalama bu böyledir. Ve yaklaşık operasyon 2 saat, 2,5 saat kadar sürer. Oysa ki bu kadar grafi saç ekiminde 10 dakikada, 15 dakikada yapabilirsiniz ama kaş ekiminde biraz daha uzun sürüyor. Çünkü kanalaşma tekniği biraz daha farklı. O greflerin mutlaka söküldükten sonra temizlenmesi, ayıklanması lazım. Ve onlar biraz daha hassas, biraz daha dikkatli iyileşmeniz lazım. Artı açı çok düşük olduğu için gerçekten onları cilt altına yerleştirmek biraz daha zor olduğu için Bir de biraz eğimlerden daha... de bahsettiniz. Ona Evet. göre ekiyoruz dediniz. Evet ve genellikle operasyon sırasında ne kadar iyi çalışsanız çalışın biraz daha uzun sürüyor, biraz daha dikkatli davranmamız gerekiyor. Yaklaşık 2,5-3 saat kadar sürebiliyor operasyon. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbet oldu. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür Ayağınıza ederiz. Sağ olun. sağlık hocam. Teşekkürler. 8'de Sağlık'ta konuğumuz Doktor Nedim Ardıç. Biz kaş ekimiyle ilgili neredeyse her şeyi konuştuk. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam edecek.